Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere VWAP indikatörünü anlatacağım. Bir önceki eğitim videomuzda yorumlar kısmına bir arkadaşımız "Hocam VWAP indikatörünü anlatır mısınız?" demiş. Ben de bugün sizlere eğitim videomuzda VWAP indikatörünü anlatacağım. Bu indikatör ile nasıl bir al-sat koşulu oluştururuz? Nasıl bir strateji belirleriz? VWAP indikatörü nedir? Bu indikatörü ne ile teyit ederiz? Bunları dilim döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Eğer sizin de aklınıza takılan bir indikatör var ise yorumlar kısmında bu indikatörü belirtirsiniz. Ben de sizlere o indikatör hakkında eğitim videosu çekmeye çalışırım arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi anlattığım eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edersiniz. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum. Öncelikle gördüğünüz gibi karşımda 1 saatlik bir periyot açık ve mumlarım normal mum grafiği arkadaşlar. VWAP indikatörü nedir? İlk önce ondan bahsedeyim. VWAP indikatörü hacim ağırlıklı hareketli ortalamadır arkadaşlar. Yani hem hareketli ortalamadır ama hareketli ortalamasının değerlerini hacim bazlı alıyor. Bunu bilmemiz bizim için yeterlidir. Daha sonrasında göstergeler kısmına geliyorum ve VWAP yazıyorum. VWAP yazdığım zaman zaten burada hacim ağırlıklı hareketli ortalama olarak çıkıyor. Ama biz bununla ilgilenmiyoruz. Buradaki RSI olan indikatör ile de ilgilenmiyoruz. Çünkü eğer RSI giriyorsa bunun içine bunu bizim uzun vadeli yani yüksek periyotlu grafiklerde kullanmamız gerekiyor. Minimum 4 saatlik grafiklerde kullanmamız gerekiyor ve bizim için bir al-sat sinyali oluşturamayız biz bununla. O yüzden burada altta olan VWAP indikatörünü kullanıyoruz. Buna bir kere tıklıyorum ve indikatör karşıma geliyor. Gördüğünüz gibi bir trend çizgisiyle geldi. Yani bir hareketli ortalama çizgisiyle karşıma geldi. Tek farkı bunun girdi ayarlarında kendi içinde hacmi de alıyor. Hacmi baz alarak bir hesaplama yapıyor. Hatta bunu size şöyle gösterebilirim. Kaynak kodu derim. Burada gördüğünüz gibi kaynak kodunu bana veriyor. Burada bize volüm dediği kısım hesaplamasında hacim. Hacmi bize hesaplıyor. Hacmi neye göre alıyor? Volüm close diyor. Kapanışı, hacim kapanışına göre bize bir çizgi belirliyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde göstermiş oldum. Şimdi öncelikle bu indikatörü kullanırken aslında bu indikatörü tek başına kullanabiliriz. Bunun sebebi zaten bu indikatör bir trend hareketli ortalama indikatörü, bir trend indikatörü ve fiyatlar hareketli ortalamanın üzerine çıktığı zaman bir trend belirliyor. Altına düştüğü zaman da bir trend belirliyor arkadaşlar. Bunu zaten görüyoruz. Ve bu indikatörün içinde ekstra olarak da şurada da göreceğiniz gibi Bollinger bandı var. Bollinger bandının bu indikatörün içinde olması bu indikatörü artı bir konumunda daha da güçlendiriyor. Çünkü ikinci bir teyit indikatörüne gerek kalmıyor. Kendi içinde iki indikatör olmuş oluyor. Hem hareketli ortalamamız hem de Bollinger bandımız. Ama buna rağmen ben size bunu ikinci bir indikatör olarak farklı bir indikatör ile bunu nasıl teyit ederiz bunu anlatacağım. İlk önce bunu tek haliyle anlatacağım. Daha sonrasında bunu teyit edebileceğimiz indikatör ile anlatacağım. Neden bir saatlik periyot kullanıyoruz? Hacim ağırlıklı bir indikatör kullanıyorsak bu indikatörün hareketleri de yavaş olacaktır. İndikatörün kendisi bir ağırlıklı ortalama. Ekstra hacmi baz alarak bir formül. O yüzden düşük periyotlarda çok güzel sonuçlar bize vermeyebilir. Vermez de. O yüzden en ideal bunun kullanım periyodu 1 saatliktir arkadaşlar. O yüzden size 1 saatlik periyotla anlatacağım. Şimdi öncelikle gördüğünüz gibi fiyatlar hareketli ortalamanın üzerine çıktığında bir yükselen trend gösteriyor. Altına düştüğü zaman bir düşen trend gösteriyor. İlk önce buradan girdi ayarlarından şuna bir kere tıklıyorum.
İkinciyi tıkladığımda otomatik olarak Bollinger Bandı benim karşıma geliyor. Ve buradan tamam diyorum. Şimdi bunu kullanırken bizim dikkat etmemiz gereken bir yer var. Bollinger Bandı burada çok önemli bir rol oynuyor. Neden çok önemli bir rol oynuyor? Fiyatı kapattım şu anda. Fiyat burada giderken hep bizim bir takıldığımız yer vardır. Hocam biz bunu nerede satacağız? Olayı vardır. Ve bunun içinde genelde destek direnç çizgileri çizeriz. Şuraya bir trend çizgisi atarız. Buraya bir direnç çizgisi çizeriz. Örnek veriyorum, bir destek çizgisi çizeriz. Buradan fiyatı satarız. Ama bu indikatör içinde Bollinger Bandı olduğu için bize aslında nerede satabileceğimizi söylüyor. Şimdi grafiğimi yakınlaştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi ortadan geçen turuncu çizgi middle bandı. Yani Bollinger Bandı'nın orta bandı. Üst çizgisi upper, en alt çizgisi de lower dediğimiz düşük band. Turuncunun üzerinde giden mavi çizgi de bizim hareketli ortalamamız. Burada bir al-sat yaparken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Fiyatların hem orta bandın hem de hareketli ortalamanın üzerinde olması gerekiyor. Öncelik kuralımız budur. Bu indikatörü kullanıyorsak. Bunu nerede satarız? Bollinger Bandı'nı daha öncesinde de anlatmıştım. Çok eski bir videolarda. Hatırlatma olarak tekrar söyleyeyim. Bollinger Bandı bir volatilite ölçen bir indikatör olduğu için bize piyasanın yönünü belli etmez. Bize volatiliteyi belli eder. O yüzden de bunun çizgileri destek direnç olarak çalışır. Buradan işlem açarsak bizim bunu hedef fiyat olarak Bollinger Bandı'nın üst kanalında satmamız gerekiyor. Yani buraya temas ettiğinde satmamız gerekiyor. Stop olursak da bu indikatörde şöyle bir iyi yanı var. Diyor ki ağırlıklı hareketli ortalama. Eğer diyor beni bu şekilde kullanıyorsan hareketli ortalamanın altında mum kapanışı gelirse stop ol diyor. Yani Bollinger Bandı'nın orta bandını dikkate alma diyor. Eğer bunu kullanmasaydık biz Bollinger Bandı'nın orta bandını dikkate alacaktık. Gördüğünüz gibi burada fiyat yükseliyor. Burayı bir direnç olarak görüyor. Buradan tekrar fiyat aşağı doğru düşüyor. Bunlar bir al-sat sinyali içindir. Yani daha çok kısa periyotlu al-sat sinyalleri içindir. Birkaç tane daha örnek göstereyim. Daha sonra ikinci indikatörümüze geçelim. Bu indikatörün bir diğer iyi yanı ise onu da söyleyeceğim şimdi. Trendi takip etmenize yardımcı oluyor. Hareketli ortalama mantığıyla çalıştığı için arkadaşlar ve hacmi baz aldığı için şöyle göstereyim. Trend takibi yaptırıyor bize. Yani Bollinger Bandı'nı kullanmadan da aslında fiyat hareketli ortalamanın üzerine çıktığında bize tek başına bir al koşulu oluşturuyor. Yine aynı şekilde altına sarktığında da bir sat koşulu oluşturuyor. Ama biz şu anda bunu Bollinger Bandı ile kullanacağımız için bununla takip edeceğiz. Eğer burada Bollinger Bandı ile kullanırsak bizi birçok kez işleme sokup çıkartır. Yine aynı şekilde hem Bollinger Bandı'nın orta bandının üzerinde bir kapanış yapıyor hem de hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış yapıyor. Ve buradan işleme girdiğimizi varsayıyorum şu mumda. Kapattı, en tepeden işleme girdik. Fiyat bir anda buradan tepki aldı ve aşağıya düştü. Az önce söylediğim gibi eğer orta banddan çıktıktan sonra en üst banda değiyorsa zaten burada bir işleme girmeyin. Az önce burada anlattım. Burada işleme girerseniz hata yaparsınız. Çünkü burayı bir direnç olarak görüyor diye size söylemiştim 1 dakika önce. Girdiğinizi varsayalım. Buradan girdiniz. Buraya kadar büyük ihtimalle stop oldunuz veya olmadınız. Eğer stop olursanız beni dinlemiyorsunuz. Çünkü ne demiştik? Altında bir kapanış yapması gerekiyor. Ki altında bir kapanış yapmıyor. Tekrardan fiyat yükseliyor ve yukarıya geliyor. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Şu mumlarda, dolu mumda ve en üst banda değiyorsa bizim burada işleme girmememiz gerekiyor.
Burada kestiğini gördük ve fiyatın desteğe gelmesini bekleriz. Gördüğünüz gibi de fiyat desteğe gelmiş. Buradan bir alım yaparsın. Tekrardan buradaki karları alırsın ve fiyatı takip edersin. Bollinger bandını kullanırsan bu şekilde gidersin. Bir diğer husus da Bollinger bandında şöyle bir özellik var. Mum Bollinger bandının dış kanalında kapatıyorsa, yani şurada gördüğünüz gibi Bollinger bandının kanalının dışında kapatıyorsa buradaki yükselişin devam edeceğini öngörürüz. Ve gördüğünüz gibi de buradan yükselişin geldiğini öngörüyoruz. Ama her zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Stop loss'umuzu koyuyoruz. Kademeli alım yapıyorsanız orada zaten paranızı böldüğünüz için stop olmanıza gerek yok. Ortalama düşürürsünüz. En yakın ortalamadan stop olursunuz. Ama ortalama düşürmüyorsanız muhakkak stop olmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi fiyat yükseliyor. Bollinger bandı olmasaydı yine aynı şekilde fiyatınızı buradan alırdınız. Bunu takip ederek ilerlerdiniz. Bu sefer ne yapardınız arkadaşlar? Üzerinde bir mum kapanışı yaptı. Hareketli ortalamanın altında ne zaman mum kapanışı yaparsa o zaman stop olurdunuz. Yani buradan aldığınız bir pariteyi buraya kadar taşırdınız. Hemen hemen bunun kapanışını satardınız. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir diğer konu, bunu teyit edebileceğimiz ikinci indikatör. Bu da KDJ indikatörü arkadaşlar. Buradan şu indikatörü bir kere tıklıyorum ve karşıma geliyor. KDJ indikatörü nedir? Stokastik uyarlamasıdır. İçinde 3 tane değer vardır. K, D, J. 3 değerden oluşur. KDJ indikatörü tamamen hızlı fiyata tepki veren bir indikatördür. Yani aşırı alım bölgelerini ve aşırı satım bölgelerini bize gösterir. Zaten bunun referans aralığı da 0 ila 40, 0 ila 80 arasındadır. Gördüğünüz gibi. 80 bölgesinin aşırı alım bölgesi olduğunu, 20 bölgesinin aşırı satım bölgesi olduğunu bize söyler arkadaşlar. Ve ekstra olarak da şurada arasında 40 bölgesini bir çizgide atabilirsiniz bunu kullanıyorsanız eğer. Çünkü 40 bölgesinden sonra artık ideal bir alım yeri olarak görebiliyoruz. Bu indikatörü açtıktan sonra burada dikkat etmemiz gereken bir şey var şimdi. Bu indikatör bize bir alım ve satım sinyali de veriyor. Yani kırmızı, beyaz ve sarı çizgiler oluşuyor. Burada çizgilerin yeri çok önemli. Yani çizgilerin nerede olduğu çok önemli. Bir al sinyali oluşturabilmesi için evet üçü de birbirini aynı anda kesebilir. Bu bir al sinyali olarak değerlendiririz. Ama bunu keserken de kırmızının en üstte, beyazın ortada, sarının altta olması gerekiyor. Bu şekilde bir alım sinyalini bize daha sağlıklı verir. Zaten bu şekilde bir kesişimde de şurada gördüğünüz gibi kesiyor. Fiyat hareketli ortalamanın üzerine çıkıyor ve buradan da fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bir diğer konu, tekrardan Bollinger bandımızı açıyorum. Ve burada bu indikatörü kullanırken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. KDJ bize tek başına çok hızlı bir al-sat sinyali vermez. Yani bize trendin devam ettiğini gösterir. Fiyatın orada aşırı alım bölgesinde mi veya da aşırı satım bölgesinde mi olduğunu gösterir. Bize bunun faydasını sağlar ve kullandığımız hareketli ortalama indikatörü ise bu indikatör için çok uyumlu diyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman burada bizlere çok az sinyal veriyor. Ama bizim için önemli noktalar vardır. Şimdi Bollinger bandında bir kural vardı. O kural neydi? Eğer fiyatlar aşağı yönlü düşüyorsa gördüğünüz gibi ve Bollinger bandının dış kanalından aşağı doğru sarkıyorsa fiyatların düşeceğini öngörüyoruz. Bu fiyatın dönme ihtimalini kanalın içinde mum kapanışı yaptıktan sonra olacağını öngörüyoruz. Ama her zaman
bu şekilde mum kapanışı yaptığında fiyat dönmüyor. Ve bize bunu en güzel ve en doğruya yakın sinyalini verecek olan indikatör ise KDC indikatörüdür. KDC indikatörü az sinyal verir, doğru sinyal verir diyebiliriz burada. Şimdi gördüğünüz gibi şurada bir yeşil mum yakıyor ve artık kanalın dışından çıkıp kanalın içinde bir mum kapatıyor. Ve burada bunu kapattıktan sonra fiyatın yükseldiğini görüyoruz. Ve aynı sırada KDC indikatörümüzün de yükseldiğini görüyoruz. Bizim bu konuda ilk satım yerimiz bizim burada hareketli ortalamamız veya da Bollinger bandının orta bandı olan middle band olması gerekiyor. Yani fiyat buraya değdiğinde bizim bunu satmamız gerekiyor. Çünkü orayı bir direnç olarak görecek. Eğer bunu burada satmazsanız iki ihtimal yaparsınız. Buradan fiyata girdiniz. Burada %50'sini satarsınız. Yani %50 kar al yaparsınız. Geri kalan %50'sini de riske atarsınız ve giriş yerinize koyarsınız. Yani şu mumun kapanışından aldığınızı varsayıyorum. Burası giriş fiyatınız. Burada %50'sini sattınız. %50'lik bir oran kaldı. Fiyat buraya geri gelirse, yani giriş fiyatınıza geri gelirse siz %50 ile sattığınız karı cebinize alırsınız. Riske atmazsınız kendinizi ve buradan yukarıya doğru beklersiniz. Gördüğünüz gibi de zaten buraya bir mum değmiyor. Yani sizi stop etmiyor. Geri kalan %50'lik kısmı da en üst banttan, yani şuradaki mumdan satabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu şekilde bir strateji kendinize oluşturursanız gerçekten güzel karlar alabilirsiniz. Mesela şuradan şuraya %0.5 alırken şurada sattığınız zaman %1.77 bir kar alırsınız. Kaldıraçlı işlem yapıyorsanız burada sizin belirlediğiniz kaldıraç oranı sizin kar oranınızı daha çok arttırır. KDC indikatörü bu yüzden önemlidir bu indikatörü kullanırken. Umarım size bunu iyi bir şekilde anlatabilmişimdir. Kullandığınız indikatörleri çok iyi bilmeniz gerekiyor. Hangi indikatör hangi indikatör ile teyit edilir? Bunları bilmeniz gerekiyor. Bunlar çok önemlidir. Her şeyi bilseniz bile arkadaşlar, eğer yanlış bir kombinasyon yapıyorsanız ve bu yaptığınız yanlış kombinasyon sonucunda para kazanamıyorsanız bilin ki kullandığınız indikatörler yanlıştır. İndikatör size tek başına para kazandırmaz. İndikatör gizli bir silahtır. Eğer kullanmasını bilirseniz sizi kimse durduramaz. Öncelikle onu söyleyeyim ama önemli olan da sizin teknik bilginiz arkadaşlar. Umarım anlattığım eğitim videosunda aklınıza takılan bir yer yoktur. Her şeyi çok iyi bir şekilde anlatmışımdır. Aklınıza takılan bir yer olursa videonun açıklama kısmında Telegram adresim mevcuttur. Oraya gelip aklınıza takılan soruyu sorabilirsiniz. Ben de cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol kazançlar.